Evet arkadaşlar, şimdi size merkeze giden otobüsleri gösteriyorum. Hava güzel şansımıza. Çok güzel bir günde indik Milano'ya. Şuradan hemen gördüğünüz gibi çıkıyorsunuz. Bir sürü otobüs. Çıktığınız yerde önünüzde karıştıramazsınız. İsteseniz de yanlış yere gidemezsiniz. İsteseniz de es geçemezsiniz. 12 euro. Milano Central Station'a gidiyor. Kapının hemen önünde. Diğer yerlere de kalkan otobüsler var. Orion'um var, Flixbus'um var. Hemen burada kredi kartınızla da ödeyebiliyorsunuz. Bavulunuzu da bırakıp buradan gidebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada iniyoruz. İndikten sonra şöyle etrafı gösteriyorum. Merkez tren istasyonuna doğru gidiyoruz. Oradan trene biniyorsunuz veya buradan taksiyle gidebilirsiniz. Buradan daha uygun. İşte meşhur Duomo di Milano. 1300'lü yıllarda yapımına başlanmış. Dış cephesinde, evet dışarıdan da size göstereceğim. Karanlık oldu, yarın çekeceğim. Şimdi dış cephesinde 3500 kadar heykel var ama burada da içeride de muazzam heykeller var. Muazzam tavan yüksekliği, muazzam resimler var. Bu Avrupa'nın en büyük 3. katedrali olarak geçiyor. Burası sadece bir ibadet yeri değil. Aynı zamanda taştan yapılmış dev bir tarih kitabı gibi. İlk dikkat çeken şey bu devasa alan hissi. Duomo'nun içi öylesine geniş ki insan kendini küçücük hissediyor. Bunun sebebi İçeride tam 52 dev sütun olması. Bu sütunlar yılın 52 haftasını simgeliyor. Burada önemli sanat eserleri de mevcut. Dini ibadetler de yapılıyor. Burada Kutsal Çivi Odası diye bir yer varmış. Bu odada Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği çivilerden birinin saklandığına inanılıyor. İçinde mezar alanları var, müzeler var. Çek yavrum, vallahi burada neyi anlatacağımı size şaşırdım. Başınızı biraz yukarı kaldırdığınızda gotik mimarinin tüm ihtişamını görüyorsunuz. Sivri kemerler, detaylı oymalar ve yukarı doğru uzanan çizgiler. Hepsi insanı gökyüzüne bakmaya zorluyor. Zaten gotik mimarinin amacı da bu. İnsanı Tanrı'ya daha da yaklaştırmak. Buranın inşası 600 yıl sürdü. Evet, yanlış duymadınız. 600 yıl. Nesil değil, nesiller geçti. Bir medeniyetler zinciri bu binayı tamamladı. Birçok yere, kiliseye girdim, katedrale girdim. Ama hani bu vitraylar ne ya? Bu güzellik ne? Bilmem, görebiliyor musunuz? Bakın herkes kulaklıklarla rehber eşliğinde geziyor. Rehber herkese anlatıyor. Çünkü rehber mikrofona konuşuyor canlı olarak. İnsanlar da kulaklıktan dinliyor. Oğlumla ikimiz bütün insanlık için bir mum yakalım. Gel, böyle yapıyorsun herhalde. Burada yanmamış mum var mı? Yok. Gel Yavuz. Tabii biz ayrı dindeniz, bizde mum yakmak yok. Bütün insanlığın mutlu olması için mum yakacağız. Sonuçta 3 dinde aynı Allah'a inanıyor. Biz
onların adetlerini almak için değil. Buraya kadar geldik. İnsanlık içinde bir mum yakalım istedim. İnşallah Allah'ım dualarımızı kabul eder. Huzurlu, mutlu günlere, çok gezmeli, çok mutlu günler diliyorum. Şunun güzelliğine bakar mısın? Sen tavanlara bak, tavanları çek. Ama içerideki en etkileyici eserlerden biri Aziz Bartolomaios heykeli. Bu Aziz Hristiyan olduğu için derisi yüzülerek öldürülmüş. Heykelde de bu haliyle resmediliyor. Büyüleyici bir mimari. Çok uzun yıllar sürmüş, tam yıllarını bilmiyorum. Ama çok uzun yıllar sürmüş yapımı. 1300 yılında yapılmaya başlanmış. İşçilik, muazzam. 13. yüzyıldan beri yapımına devam edilmiş dış cephesiyle içi. Renovasyon değil. Bu heykeller hep tek. 13. yüzyıldan beri yapılıyormuş. Çok heyecan verici ve mükemmel bir sanat eseri. Her bir ayrı köşesi ince dantel gibi işlenmiş. Daha önce hatırlıyor musun? Biz İsviçre'de, Basel'de de gittik. Yurt dışında Tiflis'te de gittik. Birçok yerde gittik ama güzelini ilk defa görüyorum. Böylesine ihtişamlısı. Diğerleri de çok güzeldi ama bilmiyorum. Şu vitraylar beni çok etkiledi. Hepsi İncil'den hikayelermiş. Her köşesinde bir şey varmış. Evet, Doğumu'dan çıkıyoruz ve tam Christmas zamanı, muhteşem bir manzara. Her yer ışıl ışıl. Yer ışıl ışıl, harika. Noel ağacı süslenmiş. Cıvıl cıvıl. Hava da çok güzel şansımıza. Bugün 12 Aralık. Doğumu. Aa evet, işte Christmas pazarı. Ama önce bir şeyler yiyelim, sonra gelelim. Neredeyiz? Spotuni'ye geldik ve çok aç olduğumuz için Yavuz dayanamadı tabii. Şimdi margaritayı deniyoruz. Ve evet, dedikleri gibi biraz kalın bir pizza. Lezzetli. Domates ve kekik tadı aldım. Bol peynir. Ama bunu nasıl alacağız? Alamıyorum. Bakalım bu nasıl? Çok şey yaptım. Bu da gayet lezzetli. Çok margaritayı sevdim. Çok beğendin mi? Bayağı iyi. Bayağı iyi diyorsun. Sen beğendin. Yani kalın. Bir de ben tadayım. Kalın diye bazıları önermiyordu. Bakalım buna tadına bakıyoruz. Yani aslında sos temelde aynı olduğu için değil mi? Çok benzer gibi yani. Çok acıkmışlar, kapatmak zorunda. Evet.
Evet, tüm videolarda izlediğimiz Spontini pizzaya geldik. Çok açık, biz kahvaltıyla duruyoruz neredeyse. Hatta uçakta yediğimiz şeylerle duruyoruz. Çok mu güzel derseniz çok üst düzey bir şey değil. Kalın bir hamur, lezzetli bir peynir. Yani denenmeye değer ama hiç güzel diyemeyeceğim. 3 farklı değişik pizza denedik. Onların önerdikleri, ikisi onların önerdiği, bir tanesini ben seçtim. Evet, sıcak, lezzetli, taze. Normal pizzalara oranla, hatta ben daha güzel yapıyorum diyebilirim. Ama güzel yedik yani, karnımızı doyurduk. Arkadaşlar merhaba. İşte geldik meşhur Duomo Meydanı'na. Duomo Meydanı ismini arkamızda gördüğünüz bu katedralden alır. Yapımı 600-650 yıl sürmüş. İnanabiliyor musunuz? Üzerinde 3500'den fazla heykel var. İçerisini biz 1 saat kadar evvel gezdik. İçerisini bir kez görebiliyorsunuz. 22 euro. Nasıl bilet alabileceğinizi size söyleyeceğim. Dışarıdan da terasa kadar çıkabiliyorsunuz. Onu da yarın göstereceğim. Fakat şu üzerindeki heykeller dışında buradan gözükmüyor ama en üst katta altın bir Madonna heykeli var. Bu altın Madonna heykeli mafyonun o kadar çok dikkatini çekmiş ki zamanında helikopterlerle bunu çalmak için bir girişimde bulunmuşlar. Asıl önemlisi içeride Hazreti İsa çarmıha gerildiğinde ona takılan çivilerden birinin ve bunun saklandığı kutsal emanet odası, kutsal çivi odası diye bir yer olduğu söyleniyor. Tabii ki biz turistlere göstermiyorlar. Bu meydanın en büyük özelliği şu arkamızda gördüğünüz Vittorio Emanuele II, İtalya'nın ilk büyük tarihteki kralı olarak geçmekte. Yanında şu an tadilat var. O yüzden net göremiyoruz. Fakat şu hemen yanda görülen büyük lüks AVM'de onun adına atfedilmiş Galleria Vittorio Emanuele II. Biraz sonra size orayı da anlatacağım. Orası da inanılmaz lüks markaların bulunduğu inanılmaz bir AVM. Gerçekten lüks arıyorsanız işte burası. Arkadaşlar dediğim gibi şu an Milano'dayız. Milano'ya sonunda geldik. Eğer bir önceki videomuzu izlediyseniz buraya vize alabilmek için neler çektik? Üstüne üstlük greve denk geldik. Havaalanında 2,5 saat pasaport kuyruğu bekledik. Herkes her şey grevdeydi ama biz inatla buralara geldik. Burası Milano deyince bayanlar için burası modanın kalbi. Biz erkekler için de milli kaptanımızın bulunduğu, futbol oynadığı yer. Biz de bir Türk olarak Milanlıyız zaten. Şimdi Duomo Meydanı'nın hemen Duomo Katedrali'nin sağındaki meşhur Vittorio Emanuele II alışveriş merkezindeyiz. Burası inanılmaz lüks markaların bulunduğu inanılmaz güzel bir yer. Hadi içeri girelim, içeride devam edelim. Arkadaşlar şu tavanın güzelliği, ortamın güzelliği, insanların cıvıl cıvıl olması gerçekten başka bir dünyaya gidiyorsunuz ya. Bu kadar güzellikler arasında bir tane de buralarda şanssız bir boğa var. Evet, yanlış duymadınız. Yerde, bir sürü yerde boğa heykeli var ama sadece bir tanesinin
üstüne çıkıp bacakların arasında topuğunuzla 3 kere dönerseniz tuttuğunuz dileğin kabul olacağını rivayet ediyorlar ve herkes de madem buraya kadar gelmişim bir tur atayım diyor ve 3 kere topuğuyla bu boğanın bacak arasında dönüyor. Evet, tam Christmas zamanındayız ve Noel pazarları kurulmuş. Her yer ışıl ışıl. Şimdi Noel pazarlarını görelim. Standlarda hediyelik eşyalar, atıştırmalıklar, neler var birlikte bakalım. Burada Noel temalı hediyelik eşyalar var. Çekelim. Çok güzel. Burada da sen göster, eldivenler. Ah evet, ben bakalım daha çok yemek kısmındayım açıkçası. Evet, burada sandviç şekli breseller var. Bizim karnımız tok aslında. Ben tatlı bir şey diye baktım. İstersen bir göster. Çok güzel. Bresellerin içine sandviç tarzı hazırlamışlar. 7-8 euro civarı. Yavuz ne al? Gel bak bakalım. Bir tane bence bir şutular alalım. Apple Olur. zaten bu şey. Olur, bir slide salman. Ne alalım bak şimdi durdur İlkay. Bir de şu onlar breser galiba. Bir bakayım o tarafa. Tamam tatlıdan alalım gel. Tamam bir şu bedeli alalım. Şunun da Bu ismi neyse ben şu bundan galiba. çok istiyorum. What's the name of this? What is the name this? Cinnamon roll. Ha okey. Cinnamon rollmuş bu. Tamam bunu deneyebiliriz. Cinnamon roll deneyeceğiz. Bir tane ondan. Şu one cinnamon roll, one şutu da. Thank you. Evet, açılışı yapıyoruz bakalım. İlk tadımı ben yapacağım. Oh, elmalı şutu da. Yumuşacık, çok güzel. Beğendin mi gülüm? Elmalı şutuları çok beğendim. Gayet güzel, yumuşacık. Şimdi cinnamon roll tadıyorum. Cinnamon roll. Cinnamon roll. Yani aslında bu biraz daha şekli yuvarlak. Valla Zeynep ben çekerken şu an ağzım sulandı. Evet, şimdi sıra cinnamon roll'de. Yani tarçınlı rulo aslında. Aslında bunun şekli normalde yuvarlak oluyor. Burada biraz daha değişik bence. Üstünde glaze'i var. Fena değil, biraz daha yumuşak olmasını beklerdim. Bu biraz daha çöreğimsi olmuş. Hani ben böyle biraz daha puf puf seviyorum. Belki de burada olan tarzı böyle. Ama tadı gayet güzel. Tavsiye ederim. 10 üzerinden Bana göre kaç? biraz daha yumuşak olmalıydı. Kaç? 10 üzerinden 8. 8. Elma şutu O da biraz fazla yumuşaktı. Çünkü elmalar artık şeydi, hani çıtırlığı yoktu gibi. Ya beklediği için bilmiyorum. Ona da 9 veriyorum. Notum kıt. Ben diğerinden tattıktan sonra bir de ben notlarımı vereyim. Ver bakalım kalın. Şekerlemeler. Bu kuru meyveler, ya şu da şey gibi çok çikolataya mı batırıyorlar bakalım. Panzerotti bu işte. Ama sıcak değil bunlar. Biz bunun Louis'ini de yiyeceğiz. İstiyor musun Yavuz? Yok biz bunun Ama Louis'ini şeylerden de hep yiyeceğiz. pişirilmiş ve bunlar şey olmuş. İstediğin bir şey var mı Yavuz? Yani bunlar yeni kızarmış. Bu pişti çünkü. Bence Ya, soğukken yemeyelim. Louis'ini buraya çok yakın.
Biz orada Şimdi yiyeceğiz bunlar onu. yapmışlar, döşemişler. Evet. Ama soğuk yani, o yenmez ki öyle. Ben onu soğuk istemem. Ki ben pişiye bayılırım yani. Inside vanilla cream. One. Five. Hello. Hello. Sponge cake inside vanilla cream. Arkadaşlar, gördüğümüz bütün güzellikleri sizler için çekmeye çalışıyoruz. Gerçekten biz geldik. Gelemeyenlere elimizden geldiğince tanıtmak, göstermek istiyoruz. Geleceklere biraz fikir vermek istiyoruz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Gel gel. Burası bayağı büyükmüş. Gösterdin mi orayı? Geçirdik vaktini. Bari şöyle şu caddenin güzelliğini çekeyim Of, size. arkadan da harika. Noel Pazarı etrafında, Duomo'nun etrafında kurulmuş vaziyette. Bakın neler var. Neler var. Buraya çek, Neriman'a gönder. Evet. Burası çikolatalar. Yavuz mu dedi? Ha, Aa bak, kapatıyorlar. kestane şekeri. Valla kapatıyorlar gülüm. Ay. Zeynep ben Gel Neriman'a çek bunları, gel. Çek. iyi de kapatıyorlar. Tamam, yarın geliriz. Bu meyve portakal galiba. Şuna hiç benim ilgimi çekmiyor. Meyve renk boyamışlar. Şeyler var ama. Zeynep bu çimini mi? Çimini değil. Kanoli yok ama burada kanoli yazıyor mu? Aslında şunlar da kanoli değil. Bunlar hep bizim pişi tarzı bir şey kızartmışlar. Şu çok güzel bir şey benzemiyor. Değil mi? Yoksa alınmayacak değil Ya mi? içi kremalı, dışına Pişi. şey yapmışlar. Sen bilirsin ben. Beraber giyeriz. Bak, yarın kahvaltıda mesela bu restoranlardan gidilir. Ya da öğlen böyle atıştırmalık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada da herkes az evvel bahsettiğim boğayı bulmuş, billurların üzerinde gezip duruyor. Bizim hanım da kusur mu kalsın? O da dönsün bakalım. Dilek dilesin. 3 kere döndü. Bakalım dileği olacak mı? Zavallı boğanın gördüğünüz gibi billur kısmı mahvolmuş. Burada bir sürü boğa resmi var ama Ağacı da çek, yukarısına. şanssız boğa bu. Yanında Noel ağacı var. Hristiyan diyorum. Hemen önünde. Evet. Ama sen hızlı olacaksın. Bak, anan gibi zıplayacaksın. Seri olacaksın. Bak, başkalarını çekmek zorunda kalıyoruz. Eğleniyor millet. Şimdi oğlumuzu da bir çekelim bakalım. 3 kere döndüğünde 1 2 3 şurası belki de görüp görebileceğiniz en lüks markaların bulunduğu alışveriş merkezi. Galleria Vittorio Emanuele 2'deyiz. Az evvel size anlattığım gibi burası 1860 yıllarında denizcilerin mallarını satması için kurulmuş. Fakat daha sonra bilinen tüm meşhur markalar burada yerlerini almış ve burası artık lüksün, ihtişamın
doruk noktası olmuş. Şu çatısı camdır. Dört tarafı uzanır. Tepeden bakıldığında haçtır. Kubbesi camla kaplı. Tam ortasına bir de çam ağacı dikmişler. Burada alışveriş yapmak istiyorsanız tüm mağazalar bulunmakta. Prada, Louis Vuitton. Gerçi fiyatları baya pahalı ama yani bizim bütçemizi aşıyor. Sizlerden gelip alışveriş yapmak isteyen olabilir. En azından bizim gibi İngilizlerin dediği gibi window shopping, gözümüzle alışveriş yapmış olabilirsiniz. Biz de burada geldik. Sizlere buraları tanıtmaya çalışıyoruz. Buraları göstermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar yani gerçekten uzun çekiyoruz, uzun koyacağız. İnanılmaz güzel, inanılmaz nezih ve şık insanlar geziyor. Güzel Bir de o restoranlar, var. güzel kafeler. Güzel kafeler, güzel restoranlar. Evet, eşimin dediği gibi. Gidelim öbür tarafa da bakalım mı? Yani öbür tarafa da bakalım. Yani gerçekten Yani eğer kışın evlendiyseniz bence çok güzel balığı yeri. Tam Christmas zamanı. gerçekten çok güzel söyledin. İnanın bütün Avrupa bu şehirleri mevsimde eğer evlendiyseniz ben derim ki buraya bir gelin. Burada 4-5 gün bir balayı yapın. Tropi Tour 2026 Dünya şey mi? Şampiyonası süper tenis diyor. Tenis miymiş? Burada olacakmış. İlgilenenler Google'dan bir baksınlar tarihine, o tarihte gelmek istiyorlarsa. Biz sizlere şöyle etrafı bir gezdirdik. Biz bize geziyoruz. Şurada güzel, herkesin fotoğraf çektiği bir yer var. Orayı da gösterelim. Ondan sonra da bize de müsaade, biz de artık kendi kendimize biraz eğlenelim. Değil mi? Hep iş nereye kadar diyor eşim. Park Hayat Milano. Ay Milano. Ay çok güzel süslemişler gerçekten bak. Şu binanın güzelliğini görüyor musunuz? Bilmiyorum size kadar bu
ışık oyunları gözüküyor mu? Muazzam güzel bir süslem olmuş. Karşıdan Uniqlo mağazası. Yarın zaten buraya gelecektik alışveriş için. Sizin için keşfe çıktık ya. Sen her şeyi Evet, şu an Cordisio meydanındayız. Burası da küçük bir meydan. Çok güzel. 2 tane de çok güzel ışıklı sokak var. Buradan bir tanesine baktık. Lego Italia ve sonunda da Gucci gözüküyor. Böyle lüks marka tutkunları varsa. Bakalım Gucci. Yani Christmas zamanı olduğu için sokaklar ışıl ışıl, her yer çok güzel. Burası planda yoktu ama sizler için İnşallah kameranın şu güzellikleri size yansıtabiliyordu. Yoksa çok üzülürüm. Yoksa gerçekten çok üzülürüm. Bakın bizim İstiklal'deki gibi tramvay. Aynı tarihi herhalde bu da. Biz yine Duomo'ya çıktık. Evet, şöyle göster Duomo'yu yine. Döndük, geldik Duomo'dayız. Buradan çıkamıyoruz diyoruz. Biz o zaman bu tarafa doğru gideceğiz. Evet. Bizim kaldığımız yerde buraya 2-3 dakika mesafede yürüyerek. O yüzden bizim için çok büyük avantaj. İstediğimiz zaman çıkıp gelebiliyoruz. Bir araca binmemize gerek yok. Bak bu da yine kanoli bak. Abi kanoli tadabiliriz. Bak şunlar kanoli. Şeyler. Ama artık dönebiliriz bence istiyorsunuz ya da. Evet, en üstteki size O şey- bahsettiğim Madonna heykeli. Aa evet, şu an gördüm ben de. Onu büyük telefonla yıkar, göster. Evet, Doğumu'nun tam karşısından müzik sesleri geliyor İlkay. Evet. Burada çok güzel ışıltılı bir sokak var. Tam Doğumu'nun karşısı. Aslında az önce diğer tarafından baktık. Ama burada bir canlı müzik başladı. Gelin ona birlikte bakalım. Piazza de Mercanti. Merkant. Mercanti. Telaffuzunu bilmiyorum. Sizlere caddenin ismini çektim. Una vida,
come on, be my baby, come on. I love the shape of you. You should feel like a man. Last night you were in my room, and now my blues you smell like you. Every discovery is something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body, yeah. I'm in love with your body, I'm in love with your body. Çek. Hoppa. Bak şurada bir kuyu gibi bir şey var. Arkadaşlar, bir türlü kapatamıyorum. İnan oğlum, kapatamıyorum. Çok güzel mekanlar. Çok ama çok tarihi dokular. Bilmiyorum. Beni çok İlkay. çekiyor. Bak anneni çekiyoruz. Bak bak bak. Çektin mi öyle? Çektim hepsi. Geriye git. Öyle çekmedim. Herkese merhaba. Doğuma yürüme mesafesindeki 1+1 dairemizi şimdi birlikte gezelim. İlk durağımız banyo. Banyoda bide bulunuyor. Avrupa'da taharet musluğu olmadığı için bideyi görünce açıkçası çok sevindik. İlkay şu anda banyoyu detaylı şekilde gösteriyor. Şimdi yatak odasına geçiyoruz. Odada klima var. Ayrıca askıların ve rafların bulunduğu kullanışlı bir köşe yapılmış. Bu arada burası gecelik 235 euroya tutuldu. Salon kısmına geldiğimizde bizi bir çift kişilik çekyat karşılıyor. Ardından 4 sandalye, ufak bir masa var. Yani işimizi görecek düzeyde. Salonda da klima mevcut. Bu da konforu bayağı arttırıyor. Burası mutfak köşesi. Buzdolabı, fırın, kahve makinesi, tabak, çanak, bulaşık makinesi, yani ihtiyacımız olan her şey düşünülmüş. Rahatlıkla yemek yapılabilecek bir alan. Bir de balkonumuz var. Ama şu an karanlık olduğu için gösteremiyorum. Yarın ilk işimiz o olacak. Gün ışığında size çekip göstereceğim. Evet, odamızın balkonu. Evet, kapalı bir alan. Ama öyle güzel yapmışlar ki, bilmiyorum gizlenmek için mi yoksa gerçekten yeşili mi seviyorlar. Bütün balkonlar şey gibi sanki yapılmış. Küçük bir sera gibi minnacık balkon olmasına rağmen dikkat edin kocaman ağaçlar var. Ve bu kapalı alana bile ne kadar yeşil göstermiş. Çok güzel. Şurada da bir kilise var. Bu arada Duomo'ya çok yakınız. Ama tabii buradan gözükmüyor. Belki üst katlardan gözükebilir. Yani bu yeşilliği de sizin görmenizi istedim. Bu kadar dar alanda sera gibi yapmışlar. Bakın üst kata bakın. Mandalina mı bilmiyorum. Çok güzel meyveler de var.